her yıl milyonlarca Müslümanın ziyaret ettiği Mescid-i Haram'da heyecan vardı. Kabe'nin içi gül suyu ve zemzemle yıkandı. Peki Kabe nasıl bir yer? İçinde neler var? Temizlik sırasında neler yapılıyor? Dünya Kur'an okuma birincisi eğitimci yazar Hafız Selman Okumuş, gün başlıyor da yanıtlıyor. Gün başlıyor da özel bir konuğumuz var. Kabe'den özel hatıraları bizimle paylaşacak. Hafız Selman Okumuş aynı zamanda Dünya Kur'an okuma birincisi, çok özellikleri olan kıymetli bir konuğumuz. Sayın Selman Okumuş'a hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, şeref bulduk. Sağ olun, estağfurullah. Biz çok mutluyuz sizi ağırlamaktan. Ne iyi ettiniz sabah sabah. Yani haberler, çatışmalar, karışıklıklar. Yani bir nefes olacaksınız herkes için bence. Biz değil de Kabe'nin maneviyatı, mukaddes oluşu, sabahın bu seher vaktinde güne başlamanın ilk anlarında, bereketin yağdığı ilk dakikalarda Evet. Tüm dünyanın, insanlığın aslında beslenebileceği ana kaynak, altın oran, dünyanın merkezi Kabe'ye gitmek. Burada olduğumuz anda kıbleye doğru yönelip direkt rabıtaya, Allah Teala'nın nazargahı olduğu, ilahi tecellinin vuku bulduğu makama, Kabe-i Muazzama'ya dönük sözler söylemek, oradan şereflenmek, oradan enerji almak, oradan besinlenmek inşallah bize nasip olur. Çok güzel anlattınız. Şimdi ben onu sormak istiyorum aslında. Biz Müslümanların, İslam dünyasının kalbi diyoruz Kabe için, insanlık tarihiyle eşdeğer. Sizden bunları anlatmanızı istirham edeceğim. Çünkü ben gitmedim hacca, Kabe'yi görmedim ama hep gelenlere sorarım, yakınlarıma, etraftan gelenlere. Anlatır mısınız? Nasıl bir his? Anlatılmaz yaşanır derler. Kim anlatacak bize? Siz bir hatipsiniz aynı zamanda. Bize anlatır mısınız? Sadece Müslümanları etkileyen bir kutsal mekan mı? Hayır. Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran suresinde, Kur'an-ı Kerim'i şu anda açtım. Evet. 96. ayette Estağfirullah. İnne evvele beytin vudi'a linnâsi lellezî bi Bekke'te mübâreken ve huden lil âlemin. Doğrusu insanlar için yapılan ilk mabettir diyor. İnsanlar demiyor Müslümanların. İnsanlar. Önemli bu. Elbette Mekke'deki o çok mübarek ve bütün alemlere hidayet olan Kabe'dir. Onda açık ayetler ve makamı İbrahim vardır. Kim oraya girerse emin olur. Ve yoluna gücü yeten kimsenin o evi Kabe'yi hac etmesi, insanlar üzerine Allah'ın bir hakkıdır. Müslümanlar demiyor efendim. Müslümanlar olunca Müslümin, Müslümun diye geçiyor. Müminun diye geçiyor müminler. Evet, çok haklısınız. İnsanlar için diyor. Dolayısıyla sadece Müslümanların mabedi diyemeyiz. Tüm insanlığa davettir. Hiç böyle bir şeye tanıklık ettiniz mi siz? Yani Müslüman olmayanların hiç Kabe'de ziyarette bulunduğuna şahit oldunuz mu? Efendim İslam kulübüne, İslam okuluna girmek zor bir şey değil. 2 sene önce Amerikalı genç bir arkadaşımız bizim elimizde Allah lütfetti, Müslüman oldu. Ne güzel. Ve onun Müslüman olduğu an, o saniyelerde hep beraber yanımızdaki şahitlerle beraber bir elektriklenme yaşadık. Yani nurlanma diyelim, hiç anlamadığımız, hissetmediğimiz duygular içimizde kıpırdamaya başladı. Çocuk dedi ki bir şeyler görüyorum dedi o an. Bir şeyler hissediyorum dedi. Fakat mutlu bir şekilde söylüyor bunu. Ve Müslüman olmayanların elbette giremediği bir makam. Müslüman olmayanların Mekke'ye, Medine'ye giremediğini, giremeyeceğini Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bundan sonra müşrikler artık Kabe'ye yanaşmasınlar. Eğer siz onlar gelmeyecekler, para kazanamayacağız, geçinemeyeceğiz, yaşayamayacağız diye korkuyorsanız korkmayın diyor. Allah Teala size bunun imkanı verecektir. Böyle bir engel yok ama değil mi? Yani şu anda yasal olarak? Mekke'ye, Medine'ye girmek için bir insan Müslüman olması gerekiyor. Çok ilginç. Hani İstanbul'da, Türkiye'de, dünyada özel makamlar, mekanlar vardır, kırmızı halılar vardır.
buyurun derler ve VIP alırlar. İşte Kabe'ye yanaşmak için de VIP olmanız gerekiyor. Müslüman olmanız gerekiyor. Ayrıcalıklı olmanın farkını orada yaşıyorsunuz. Çünkü tam Kabe'ye yanaşırken yolun üzerinde şöyle rahle şeklinde, bir taraftan da Kur'an-ı Kerim şeklinde, yani şu vaziyette yolun ortasında bir görüntü vardır. Girişinde yazı yazar. Müslüman olanlar ancak buradan girebilir, diğerleri bu taraftan ayrılsın derler. Düşünsenize, orayı cennet cehennem ayrımı düşünün. Allah'ın seçkin kulları dünyadayken doğru işler yapmışlar. Hayır işlerine koşmuşlar. İlkelik almaya çalışmışlar. Erdemli davranmışlar. Ahlaklı yaşamışlar. Kur'an'ın, Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan gitmeye çalışmışlar. Buyurun ebediyen kalmak üzere cennete deniyor. Diğerlerine de siz bu tarafa. Çünkü Kur'an öyle söylüyor. Yasin suresini herkes biliyor. وَاَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Ey günahkarlar, siz şöyle gelin bakalım. Ben size söylemedim mi? Ey insanoğlu, şeytanın yoluna tabi olmayın, benim yoluma gelin diye. Sizden önce nice insanlar geldi geçti, yoldan çıktılar. Hala bundan ders çıkartamıyor musunuz? Akledemiyor musunuz diye ayet-i kerime bize bunları hatırlatıyor. Fakat Kabe-i Muazzama'ya gitmek isteyen herkes bugün öğle namazına camiye gitsin. Tam vaktinde. Ezan-ı Muhammedi sanki Bilal-i Habeşi okuyormuşçasına dinlesin. Bu ezanı Bilal okuyordu desin. Müezzinlik makamının lideridir. Baş müezzindir. İslamiyet'in ilk müezzinidir. Gitsinler ve ben Kabe'nin şu an şubesindeyim. Elimi kaldırıyorum, Allahu Ekber dediğimde, ellerimi bağladığımda Kabe'ye bağlanıyorum. Bir hissedin. Aynen, değil mi? Yani kıble Hiçbir yönü farkı Kabe. yok. Hiçbir farkı yok. Derece farkı var. Fakat bağlandığınız an kıble, istikamet sizi direkt Hak Teâlâ'nın huzuruna getiriyor. Huzurdasınız. Secde anında, kıyamda, dua ayakta da yapılır, otururken de yapılır. Ama çok dikkatimi çekti. 16 yıl imamlık yaptım. Babam, dedem imam. Hocaların içerisine yetiştik. Allah hocalarımızın hepsinden razı olsun. Son zamanda bir kayda rastladım. Çok etkilendim. Belki bildiğimiz ama unuttuğumuz bir mevzuydu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam asla ve asla namaz kılmadan ve Kur'an'dan bir bölüm okumadan dua etmezmiş. Etki daha güçlü oluyor. Efendim, Allah'ın karşısında kul bir peygamber. Bize göre peygamber ama o da Allah'ın karşısında bir kul. Babacığım çok namaz kılıyorsun, yoruluyorsun diyen kızına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben Allah'a çok şükredenlerden olmayayım mı diyor. Şimdi O şükür kavramı. muhteşem bir şey. Evet, çok önemli. Orada 2 rekat namaz kılıyor. Allah'ım şunu nasip et, şunu lütfet diye dua ediyor. Kur'an'dan bir bölüm okuyor. Ondan sonra ya Rabbi şu nimetleri üzerimize ver. Peygamber olduğu halde durup dururken dua etmiyor. Rabbine karşı kulluk vazifesini yapıyor. Ondan sonra dua ediyor. Peki biz ne yapıyoruz? Durup dururken aklımıza geliyor bir derdimiz, Allah'ım bir de şundan kurtar. Sonra diyorlar ki hocam duam kabul olmuyor. Niye acaba? Namaz kılıyor musun diyorum. Kılmıyorum hocam diyor. Peki Kur'an okuyor musun? Bilmiyorum hocam diyor. Türkiye'nin büyük çoğunluğu Kur'an okumayı bilmiyor. Bu öyle bir kaynak ki, öyle bir eser ki bizim ruhumuzu dinginleştiren, kalbimizi huzura erdiren, bedenimizin bütün azalarını olması gerektiği gibi tabiri caizse fabrika ayarlarına çeviren bir Kur'an. Neden bundan mahrum oluyoruz? Çok önemli bir nokta. Ben ona aslında gelmek de istiyorum. Sizin gibi hafızlardan dinleyince tabii insan çok etkileniyor ama ne diyor acaba? Biz buna yavaş yavaş galiba yaklaşmaya başladık. Yemeğin içindeki malzemenin ne olduğunu bilmeden kokusu ve tadını alarak yiyoruz ve besleniyoruz. Kur'an-ı Kerim'in manasını bilen de bilmeyen de, hatta Amerika'da yolun ortasında Mısırlı bir çocukla Kur'an okuyorduk ayaküstü. Amerikalı bir kadın yanımızdan geçip geri topuklu ayakkabılarıyla geri yürüyerek gelip lütfen okumaya devam eder misiniz? Şarkı söylüyorum zannetti. Neyse o çok etkilendim ben dedi. Ben de 11 Eylül olayları yeni olmuştu. Her tarafta bir şeyler var. Rahatsızlık olmasın diye durdum.
Neyse teşekkür ederim dedi ama dedi inanılmaz bir etkisi vardı. Çok teşekkür ederim de gitti. O büyük binaların altında dedim ki ya Rabbi, zerresi Kur'an-ı Kerim'in sesini hiç duymamış bir insanı bu kadar etkiliyor. Sen onu bizim topraklarımızda her zaman dinleme imkanı veriyorsun ve bize bunu lütfettin. Sana şükürler olsun ya Rabbi. Böyle güzel anlattığınız Kur'an-ı Kerim'in doğduğu yer Kabe demiştiniz. değil Mekke. mi? Mekke. Peki anlatalım biraz. Çünkü gül suyuyla ve zemzemle yıkandı. Dün heyecanlı bir sabah yaşandı. Siz o törenlerde de daha önce bulunan bir isim Evet. olarak bize biraz anlatır mısınız? Kabe, Mescid-i Haram, bu mekanların önemi, bu ritüel, gelenek ne Hazreti zamandan geliyor? Adem'den beri Kabe var. Hazreti Adem Aleyhisselam ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi inşa ediyor. Bugünkü şeklinde biraz yakın şekliyle. Ardından padişahlar döneminde daha evvelinde yıkılıyor ve 1629 senesinde aldığımız bilgilere göre şu anki bina olan 4 kare şeklinde siyah örtülerle bu hal alıyor ve Kabe'nin içerisinde herkes Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin de olduğunu biliyor. Birçok insan soruyor bize. Çok Oradan yanlış söylüyorum. anlaşılmalar var. Teşekkür ederim. Evet, onları da söyleyelim. Kabe'nin bir defa bu Kabe'nin kapısından içeri girmek için 10 yıl ağlayarak Kur'an çalıştım. Ağlayarak. 10 yıl. Allah'ım Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip dünya Kur'an okuma yarışmalarına gitmeyi ve Kabe'nin altın kapısından içeri girmeyi bana nasip et. Ağlayarak geceler boyu, sabahlara kadar, gündüz demiyorum. Ve niye biliyor musunuz? Dünya Kur'an okuma yarışmasına Suudi Arabistan'a giden dünya hafızları Kabe'nin altın kapısından içeri giriliyor. Onlar için oranın kralı Kabe'nin anahtarlarını elinde bulunduran aileye özel bir yazı yazıyor. Ricada bulunuyor. Dünyanın en güzel Kur'an okuyan hafızları geliyor. Şu tarihte onlar için Kabe'nin kapısını açar mısınız lütfen diye rica ediyor. Ve biz yarışmanın sonuçlarının açıklandığının akşamının sabahında herkese şöyle yuvarlak altın renginde rozet dağıttılar. Bunları yakanıza takacaksınız. Eğer bu verdiğimiz şeyler yakanızda yoksa gittiğimiz yerdeki ziyarete sizi almayacağız. Fakat Kabe'ye gittiğimizi söylemiyorlar. Ben 10 yıldır hazırlandığım için, her gidene sorduğum için biliyorum onun ne olduğunu. Hatta babacığıma dedim, babacığım sen de gel. Babam deyince seni de içeri alırlar deyince, oğlum sen git burada Ramazan hizmetler var falan dedi, gelmedi. Çok niyet etmiştik. Bu Kabe'nin altın kapısından içeri alınma hadisesi şöyle gerçekleşiyor. Kabe'nin dışında herkes bilir tüneller vardı arabaların yaklaştığı. Otobüsten aşağı bir indik. Böyle etten duvar örülmüş tabiri caizse. Askerler hafif kıyam ama boyunları bükük çünkü hafızlar geliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayağa kalktığı Hazreti Osman hafızdı. Hafıza hep hürmet var. Evet. Kur'an'ı taşıyor çünkü. Canlı, ayaklı Kur'an. Koca adamlar, uzun boylu adamlar buyurun, hoş geldiniz, şeref verdiniz diyerek yüzümüze bile bakmıyorlar. Kabe'nin içi galiba şu anda değil mi? Aynı zamanda ekranda gördüğümüz, sizin anlattığınız. Evet, oraya hızlıca geleceğim inşallah. Rabbim inşallah tekrar gitmeyi nasip etsin. Kabe'nin etrafını, makamı İbrahim'i hateme de içine alacak şekilde o askerler tamamen etrafını çeviriyorlar. Tavafın, sayin, namazın durduğu tek andır. Kim bu çocuklar? Bunlar kim ya? 25 yaşından büyük adam yok bunların içerisinde. Bunlar nasıl geldiler buraya? Kabe'nin kapısı açılmış, merdiven dayanmış. Buyurun diyorlar. Biz Hacer-ül Esved'i öpmek için birbirimizi itiyoruz. Yanaşamıyoruz. Evet, Kapıyı evet. elimizi Orada büyük süremiyoruz. bir Bunlara karışıklık kapılar açılmış. Merdivenden, kapıdan içeri girerken şöyle bir insanlara dönüp baktım. Öyle bir imrenerek bakıyorlardı ki. Allah Allah. Sanki biz cennete gidiyoruz. Onlar da acaba biz de gidebilir miyiz diye bakıyorlardı. Bir cennet provası oldu tabiri caizse. Her bir köşeye hafızlarla dünyanın o sene en iyi Kur'an okuyan hafızlarıyla 2'şer rekat namaz kıldık. Düşünsenize
Tüm dünya oraya yöneliyor Allahu Ekber diye. Biz onun için. Biz merkezden çok tüm ilginç bir evrene doğru namaz kıldık ve dua ettik. Tüm insanlık için. Kapı her açıldığında, hatta biz biraz 25 dakika falan kaldık. Arap diyor ki rekateyn yekfi yallah, 2 rekat kıldınız yeter çıkın diyor. Biz hiç aldırış etmiyoruz. Oradan insan çıkmak ister mi? Dünyanın merkezi müthiş bir alışveriş var. Enerji gidiyor geliyor böyle. Gidiyor geliyor. Yani meleklerin, kuşların bile tavaf ettiği bir makamdasınız. Tüm insanlığın gözü orada. Tüm insanlığın gözü orada. Bereketin noktası, kaynağı orası ve biz oradayız. Size şöyle bir dokunasım geldi. Öyle böyle güzel anlatınca. İnsan Evet. oradan dışarı çıktığımızda ufak bir hafız arkadaşım vardı. Çok ufak yaştaydı. 14 yaşındaydı, küçüktü. Benim doğum günümde o gün. İnanmıyorum. 23 Mart. Doğum günümde Kabe'nin içine girmişim. Rabbim hediye vermiş. 3-5 sene önce farkına vardım o gün doğum günümün olduğunu ve hediye olduğunu. Ve Zaten ikinci doğum günü olacakmış. Ne güzel. Aynı Ve gün. çıktığımızda o bizim Türk hacıları, anneler, ablalar, o küçük hafızı bir aldılar. Birisi bacağından çekiyor, birisi elini çekiyor. Selman abi kurtar beni diyor. Ama kadınlar diyor ki oğlum sen kimsin? Sen ne kadar şanslı bir çocuksun. Kimin çocuğusun? Ne yaptın da buradan içeri girdin? Nasıl ağlıyorlar? Ben de çekemiyorum. Öyle bir ihlasla sarıldılar ki, öyle bir öpüyorlar, öyle bir dua ediyorlar ki Evet, Kabe'yi öyle bir görmüş, his Kabe'ye oluyor. dokunmuş bir çocuk. Bir de hafız olduklarını anladılar, bırakmadılar. Şimdi Kabe'nin altın kapısından içeri girmek gerçekten nasip işidir. Bir devlet başkanı olursunuz, kral olursunuz, nasibiniz yoksa giremezsiniz. Türkiye'deki birçok cumhurbaşkanı oraya özel davet edildi. Çünkü biz Osmanlı torunuyuz. Biz Kabe'yi yapan, Kabe'yi hizmet eden, buradan sürü alaylarıyla oralara kadar hizmet götürmüş. Kervan yolda düzülür. Tabirleri oralardan gelir. Yolda kim görürse sürü alayını, Mekke'ye, Medine'ye, Hicaz'a giden alaya evinin en güzel, en kıymetli eşyasını verir, bunu da götürürler. Örtüleri Türkiye'de mi dokunuyor? İpek değil mi Kabe'nin örtüsü? Evet, Böyle haberler de çünkü paylaşmıştık zaman zaman altın, gümüş işlemelerle. İşte şu gördüğümüz Biraz anlatır hatları mısınız? Osmanlı'nın en büyük hattatları zamanında yapıyorlardı. Ve buradan gidiyordu. İhlas suresi yazıyor. Farklı yerler var. Besmele, İhlas, devam eden bir sürü yerinde bir sürü ayetler var. Maşallah la kuvvete illa billah inne ekremakum indallahi etkakum. Allah katında en güzel olanınız, Allah'a karşı en samimi olanınızdır. Hadi buyurun. Çok güzel. Yani çok namaz kılanınız değil mi? Doğru. Samimi olacaksınız. Samimi olanınız. Ne Şimdi, güzel söylediniz. şimdi bu civarını, içi, civarı her tarafa bereketli bir makam ve tüm insanlık dönüyor. Dönerken kendini buluyor. Demek kainatta her şey dönüyor. Herkes eşit orada değil mi? Yani genel Vallahi herkes bir iki yok. parça beze bürünmüş vaziyette. Evet. Hiçbir kimsenin makamı yok. Oraya gitseniz bir başbakanı, cumhurbaşkanını veya bir devletin başkanını bir bezde gördüğünüz o da bir kul. Herkes kul olmaya geliyor. Hiçbir makam yok, prestij yok. Bir tek imamın prestiji var. İmamın makamı peygamber makamı olduğu için o korumalarla geliyor, namazı kıldırıyor. Orada Kur'an'ı baştan sona dinliyorsunuz, teravih namazı kılıyorsunuz. 3 saat yorulmuyorsunuz, ayakta kalıyorsunuz. Niye? Merkezdesiniz çünkü. Bu yıkama töreninden bahsedebilir miyiz acaba? Gül suyuyla, zemzemle sembolik olarak mı yıkanıyor? Neden yıkanıyor? Sanıyorum Peygamberimiz zamanından gelen bir gelenek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethettiğinde Kabe'nin kapısını açtırdığında güzelce bir temizletmiş, putları aldırmış. Temizlik yaptıktan sonra secdeye kapanıp dua etmiş. Şimdi Mekke doğduğu şehir tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kabe'nin merkez olduğunu çok iyi biliyor. Ve İslam kendisine Kur'an'la vahyedildiğinde hala ibadeti Mescid-i Aksa'ya doğru, yani o dönem Yahudilerin ibadet ettikleri yöne doğru kılıyorlardı. Ve hep bir hüzün var. Neden biz onların kıblesine doğru ibadet ediyoruz? Acaba Allah Teala bizi Kabe'ye doğru yönlendirir mi diye bir bekleyiş içerisindeler. Ve o an ayet geliyor. Artık yüzünüzü Mescid-i Haram'a dönün. Bakın biz mezara bile cenazeyi koyduğumuzda sağ omuzun üstüne de kıbleye doğru yatırırız. Sohbetimizi, muhabbetimizi, zikrimizi, namazımızı, edamızı, rabıtamızı, her şeyimizi kıbleye doğru yaparız. Neden?
İnsanlık oradan beslenir. Kabe'nin altın kapısı açılır, görevli polisler, askerler, Kabe'nin anahtarlarını elinde bulunduran ve Kabe'nin temizliğini yapan aile var. O günden bugüne ben de temizlemek istiyorum. Yok. O ailenin devamındaki olan zürriyetinden gelen insanlar ellerinde bezlerle girerler. Ben de hatırlıyorum içeri girdiğimizde zemzemler hafif dökülüyor. Biz tabii gönlümüz orada bir koku var, tütsü var, muhteşem bir tütsü kokusu. Her taraf silinir. Sağ tarafta girişte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait bir sanduka olduğunu gördüm. Sonra çıkınca sordum ne var içinde diye. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait eşyaların bulunduğunu, ibrik, takunya gibi şeylerin içinde bulunduğunu söylediler. Köşelerde birbirine, yani binanın köşelerinde direkler olur ya, orada öyle değil. Ortasında direkler var. 1, 2, 3 tane bağımsız. Her bir tarafı köşe ve tam bir kare yapının içerisindeyiz ve mermer. Tabanında da şöyle bir örtü var. Evet, geliyor bir yandan da Ve görüntüleriyle siz anlatırken izliyor. Yani tabii orada ayetler falan yazıyor. İçeride lamba yakmıyorlar. Evet. Dışarıdan gelen ışığın aydınlığıyla içeridesiniz. Doğal bir. Biz duvarlarda ne yazıyor, zaten duvarda ne yazıyor diye bakmaya hacet yok. Merkezdesiniz ve direkt secdeye kapanıyorsunuz. Yani hemen güç sizi aşağı çekiyor. İnsan bir hitap oldu mu, yorgun oldu mu ne olur? Yere düşer değil mi? O enerjinin Evet, çok ayaktan oluşu, kesiliyor. enerjinin yoğunluğu bizi hemen secdeye attı. Kaldık öyle. Secdede 10 sayfa Kur'an okuduğumu hatırlıyorum. 10 sayfa. Yani müthiş bir enerji. Çünkü ağlayanlar, dua edenler, Allah'ım benim gibi günahkar bir kuluna buraya gelip yüz sürmeyi nasip ettin, sana hamdü senalar olsun. Arapça böyle ağlayarak dua ediyorlardı. Bu Kabe'nin temizliği senede 2 kere yapılıyor. Bir tanesi Şaban ayının ilk gününde, diğeri de Muharrem ayının 15. gününde. 15. Ben Düne Hacı geldi. amcaya demiştim ki, Hacı amca yarın Kabe'nin kapısı açılacak. Sen buralarda ol da o kuyruğa gir, sen de içeri girersin dedim. Amca bana inanmadı. Küçüktüm de. Amca vallahi açılacak diyorum. İnanmadı. Çünkü biliyorum yarışmanın sonuçlarının açıklandığı günün ertesi günü sabah erkenden bütün yarışmacıları, hocalarını, varsa babalarını da götürüyorlar. Babanız varsa tutuyorsanız elinden, kim bu diyor soruyor adam, babam diyorsun, tamam buyursun. Alıyor, ne kadar güzel. Onun için hayırlı bir evlat olmanın, Kur'an okuyan bir evlat olmanın Kabe'nin içine girerken de babaya faydası var, hocaya faydası var. Ne kadar İnşallah önemli. öteki tarafta, ahirette de böyle yakınlarımıza kendimizi kurtardıktan sonra inşallah Rabbim lütfetsin. İnşallah. Ailemize, sevdiklerimizle. Şunu merak ediyorum vesile aslında, oluruz. sohbetimizde de sorayım size. Yani Türkiye'de böyle bir algı vardı. Her ülkede böyle mi bilmiyorum ama belli bir yaştan sonra, yani 60 yaşından sonra hacca gitme ya da umre ziyareti yapma. Bu değişti mi biraz acaba? Çok değişti. Biz Kur'an'la biraz daha Yok yaklaşmaya efendim, başlayınca. eskiden imkanlarımız vardı, kotamız çoktu, gidiş geliş imkanları birazcık zordu, otobüslerle gidiş gelişler vardı. Şimdi Allah'a hamdolsun ülkemiz çok anlamda refaha kavuştu birçok memlekete göre. Fakat hala yol almamız gerekiyor. Mesela ben nikah akitlerine şahit olduğum için, dua yaptığım için Evet. mutlaka ben mehir istemiyorum diye kadın. Eşimle beraber hac istiyorum. Ne Ben kadar güzel. Ümre Mehir istiyorum. o nafaka gibi bir, değil mi, dini nikah Nafaka sırasında? gibi değil. Mehir evlenmeyle beraber, o akitle beraber hanımefendiye ödenen bedeldir. evliliğin başında. Bunu o an verebilir, zamanla da verebilir ama boşanırken verecek diye bir kaide yok. Nafaka ayrı bir şey. Boşandıktan sonra bağlanıyor ona. Hayat Bizde imkanı öyleyse resmi nikahta bunun karşılığı yok. maalesef. Ama şimdi daha güzel eşit haklar var. Doğru. Şimdi şöyle bir şey var efendim. Oraya dalmayalım da. Burada Tamam. Malezya ve Endonezya'da hac bankası var. Siz daha verginizi verirken onlar verginizi köşeye ayırıyorlar. Tam evleneceğiniz zaman veya evlendikten sonra istediğiniz zamanda hiç harcama yapmadan bakanlık biz sizi hacca gönderebiliriz eşinizle beraber. 1 kuruş para ödemiyorsunuz. Evet. Genç yaşta gidiyor herkes. Niye biliyor musunuz? İlerleyen yaşlarda giden bütün hacılar ağlayarak bize şunu diyorlar. Hocam buraya genç gelmek lazım. Keşke genç gel. Bir tavafta, bir sayada, hatta dışarı çıkıp niyet edip tekrar bir ümre daha yapmak istiyorum ama yorgunum hocam.
bilseydim ben daha erken gelmez miydim? Şimdi buradan genç arkadaşlara sesleniyorum. Bu Ben seslenmeyle. açık bir evet. kadınım, gidemem. Ben çok yoğun bir iş adamıyım, gidemem. Herkesin senede bir kere mutlaka gitmesi gerekiyor. Hele hele yoğun çalışan insanların. Niye biliyor musunuz? Bütün kötü enerjileri bırakacaksınız. Evet, tekrar bir Tertemiz tazelenme. enerjilerle gelip yeniden başlayacaksınız. Çok teşekkür ediyorum. teşekkür ederim. Gerçekten bu haber trafiği içerisinde Kabe'nin o güzel enerjisiyle söylediğiniz gibi bir soluk oldunuz. İslam, kısaca arz edeyim, düşeni kaldırmaya gelmiştir. Esenlik dinidir. Selam kelimesi aynı kökten geliyor. İslam'ın şemsiyesi altında yaşayan Müslümanlar, dünyanın başına bela olan değil, dünyaya huzur getiren Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olma şerefine nail olmuşsak, onun davrandığı gibi %100 haklıyken bile haksızmış gibi başını eğip yine de onların gönlünü yapıp onlarla anlaşmalar yapan bir peygamberin ümmetiyiz. İnşallah bu program bu vesileyle birazcık bize bir şeyler hatırlatır da Mutlaka. insanlık adına güzel şeyler yaparız. Bunu tekrar düşünmeyi mutlaka düşüneceğiz ve hayata geçireceğiz inşallah. İnşallah. Sayın Selman Okumuş, çok teşekkür Ben ediyorum. teşekkür Bu ederim. sabah, güzel sabahta bize eşlik Ben ettiğiniz teşekkür için. ederim. Hafız Selman Okumuş'u ağırladık. Reklam diyoruz. Görüşmek üzere.